Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih boyunca hem yerel toplulukları hem de tüm dünyayı etkileyen büyük volkanik patlamalara bakacağız. Seçtiğimiz 4 örnek Vezüv, Tambora, Krakatoa ve Pinatubo bize volkanların nasıl farklı yollarla yıkım ve değişim yaratabildiğini gösteriyor. Her birinde patlamanın mekanizmasını, doğrudan etkilerini ve geniş çaplı sonuçlarını inceleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Volkanlar yerin derinliklerindeki erimiş kayadan yani magmadan kaynaklanır. Magma kabarcıkları içindeki gazlar basınç altında azaldıkça serbest kalır. Bu gazlar magmanın dışarı fırlamasını şiddetlendirebilir. Patlamaların tipi iki ana kategoriye ayrılır: efüzif ve eksplozif. Büyük patlayıcı patlamalar genellikle yüksek gaz içeriği ve daha yapışkan magmaya sahip stratovolkanlarda görülür. Bilim insanları patlamaların şiddetini VEI yani Volcanic Explosivity Index ile sınıflandırır. 0'dan 8'e kadar. VEI arttıkça patlama enerjisi, atılan materyal miktarı ve küresel etkiler olasıdır. Vezüv günümüzde İtalya'daki Napoli körfezinde yer alır. Milattan sonra 79'da gerçekleşen patlama Roma döneminin önemli şehirlerinden Pompei ve Herculaneum'u yok etti. Bu patlama Plinian tipteydi. Yüksek bir patlama sütunu oluştu. Etrafa yoğun kül ve pomza yağdı. Ardından piroklastik density current olarak adlandırılan sıcak gaz ve taş akıntıları çok hızlı şekilde yayıldı. İşte felaketin iki önemli sonucu. Evler, sokaklar ve insanlar volkanik malzemeyle gömüldü. Herculaneum'da cesetler organik materyali koruyan katmanlar nedeniyle taşlaşmış şekilde bulundu. Pompei'deki boşluklara dökülen alçı sayesinde insanların son pozisyonları günümüze kadar geldi. Bu felaketi ve insanların anlık kıyafet, yüz ifadeleri gibi ayrıntıları bilmemize olanak verdi. Vezüv'ün bu yıkımı arkeologlara Roma günlük yaşamına dair benzersiz veriler sağladı. Aynı zamanda bu olay volkanik akıntıların ne kadar ölümcül olduğunu gösteren klasik bir örnektir. Bununla birlikte Vezüv'ün bölgesel etkileri büyük olsa da küresel iklim üzerinde uzun süreli, gözle görülür bir soğutma etkisi yarattığına dair güçlü kanıtlar sınırlıdır. Vezüv bize daha çok ani ve yerel yıkımın nasıl olacağını gösterir. Tambora 1815'te tarihin en şiddetli volkanik patlamalarından birini gerçekleştirdi. Bilim insanları bu patlamayı VEI 7 olarak sınıflandırır. Bu çok nadir ve son derece büyük bir olay demektir. Patlama sırasında atmosfere devasa miktarda kül ve gaz yükseldi. Özellikle sülfür dioksit büyük miktarda yayıldı. Neden önemli? Atmosfere yayılan sülfat aerosol parçacıkları güneş ışığını yansıttı. Sonuç olarak 1816 yılı özellikle Kuzey Yarımküre'de soğuk geçti. Tarım sezonları çöktü. Bu yıl tarih kitaplarına Year Without a Summer yani yazsız yıl olarak geçti. Avrupa ve Kuzey Amerika'da zirai verim düşüşleri, kıtlık ve göçlere yol açtı. Kötü hava koşulları sosyoekonomik baskıları artırdı. Köylü isyanları, kötü hasat ve gıda kıtlığı yaşandı. Ayrıca 1816'daki kasvetli hava koşulları İsviçre'deki yaz toplantısına Mary Shelley'in Frankenstein romanını yazmasına ilham veren karanlık ve yağmurlu günlere sebep oldu. Tambora'nın atmosfere yayılan materyal miktarı ve yarattığı geniş çaplı iklim etkisi, volkanların küresel iklimi kısa vadede nasıl değiştirebileceğinin en net örneklerinden biridir. Tambora bize tek bir volkanik olgunun sadece çevreyi değil, küresel gıda güvenliğini, göçleri ve kültürü bile etkileyebileceğini gösterdi. Krakatoa 1883'te patladığında etkileri hızlı ve dramatikti. Patlama o kadar güçlüydü ki patlama sesi binlerce kilometre öteden duyuldu ve patlamaya bağlı atmosferik şok dalgaları dünya çevresinde birkaç kez ölçüldü. İşte önemli noktalar. Patlama sonucunda ada büyük ölçüde çöktü ve dev tsunamiler oluşturdu. Kıyı yerleşimlerini vurdu ve on binlerce kişi hayatını kaybetti. Atmosfere yayılan kül ve aerosol parçacıkları küresel çapta olağanüstü kırmızı ve parlak gün batımları oluşturdu. Bu tür optik etkilere dair kayıtlar sanatçılar ve günlük gözlemler aracılığıyla kaldı. Bazı sanat tarihçileri dönem tablolarındaki renk değişimlerini bu olaya bağlar. Ada yapısı çöktü. Daha sonra 20. yüzyıl başlarında ana Krakatau yani Krakatoa'nın çocuğu yükseldi ve aktif kalmaya devam etti. Patlamadan çıkan basınç dalgaları barometrelerle dünya çapında kaydedildi.
Bu da etkinin çok geniş alana yayıldığını gösteriyor. Krakatoa bize volkanların sadece havayı değil, deniz seviyesini ve kıyı topluluklarını da aniden etkileyebildiğini, ayrıca görsel atmosferik etkilerle farklı kültürleri etkileyebildiğini gösterir. Pinatubo'nun 1991 patlaması modern gözlem ve uyarı sistemlerinin avantajlarını gösteren bir örnektir. Bilim insanları sayesinde birçok insan tahliye edildi ve doğrudan can kaybı önceki büyük felaketlere göre daha düşük kaldı. İşte öne çıkan bazı önemli noktalar. Pinatubo atmosferi önemli miktarda sülfür dioksit ile doldurdu. Tahmini olarak birkaç 10 teragram seviyesinde sülfür dioksit atıldı. Bu aerosol yükü kısa sürede güneş ışığını yansıtarak küresel ortalama ve sıcaklıkta yaklaşık 0.4 ila 0.6 derece aralığında geçici bir düşüşe yol açtı. Patlamadan sonra yağışlı mevsimde oluşan çamur seli yani lahar bölgedeki altyapıya ve insanlara büyük zarar verdi. Özellikle yağışlar volkanik külün hareketini hızlandırdı. Pinatubo hem uydu görüntüleriyle hem de yerel jeolojik izlemeyle takip edildi. Bu sayede erken uyarı ve tahliye sayesinde kayıplar azaltıldı. Ayrıca Pinatubo volkanik aerosolün küresel iklim üzerindeki etkilerini gerçek zamanlı olarak inceleme fırsatı verdi. Pinatubo bize hem erkenden uyarı ve bilimsel hazırlığın hayat kurtardığını hem de volkanik aerosolün iklimi kısa sürede soğutabileceğini gösterdi. Bu videoda konuştuğumuz bu 4 örnek farklı yönleriyle önemli. Mesela Vezüv ani ve yerel yıkımı, Tambora küresel iklim etkisini ve sosyal sonuçları, Krakatoa tsunami ve atmosferik şokları, Pinatubo ise modern izleme ve iklim etkilerini gösterdi. Volkanlar yıkıcı olabilir ama aynı zamanda jeolojik süreçlerin parçasıdır. Zaman içinde toprağı verimli kılar, mineralleri dağıtır ve yeryüzünün şekillenmesine katkıda bulunur. Bizim görevimiz ise onları iyi anlamak, riskleri en aza indirmek ve bilimin verdiği verilerle insanları korumaktır. Eğer siz de aklınıza gelen başka volkanlar, eklemek istediğiniz bir ayrıntı ya da bu konuyla ilgili sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Ahmet, bir sonraki videoda ilim avına yeniden devam edeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bilimin peşinden ayrılmayın çünkü biz ilim avcılarıyız.